Merhaba arkadaşlar, ben Bülent. Bu videoda sizlere araç değer kaybını nasıl aldım, ben nasıl aldım bunu anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda değer kaybı nedir, bununla ilgili de size bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bundan 2-3 ay önce işte kırmızı ışıkta duruyordum. Önümde ambulans duruyor, ben arkasında duruyordum. Gayet de sakin bir trafik, yani herhangi bir yoğunluk da yok ama arkadan bir vatandaş geldi ve arabaya çarptı. Ee, Dedim herhalde arka tampon, arka bagaj falan göçtü, yani öyle bayağı da bir sert vurdu. Neyse indim aşağıya. Arkaya ilk önce karşı tarafın arabasını görünce dedim yani gerçekten herhalde bizim araba komple gitti. Çünkü onun ön tarafı komple inmişti aşağıya. Ben döndüm kendi arabama, baktım şöyle bir fazla da bir şey yoktu. Yani tamponun azıcık kenarları çatlaklıklar vardı. Bir de braketler, o şeyleri yerinden çıkmıştı. O sırada işte vatandaş indi aşağıya arabadan. Geçmiş olsun dedim. Ee, tabii suçunu hemen kabul etti. Hemen herhangi bir itirazda falan bulunmadı ama konuşmalarından biraz alkollü olduğu da belliydi. Ee, Öyle olunca da ben hemen polis aramak istedim. Ve aradım da. Dedim böyle böyle bir durum var. Yerimizi söyledim. Gelip işte yardımcı olur musunuz diye. Tamam dediler. Bunlar gelene kadar da ben o sırada bol bol olay yerinin işte fotoğraflarını falan çektim. Karşı tarafın arabasını çektim, kendi arabamı çektim. İşte durduğumuz yeri, mekanı, hani pozisyonunu çekmeye çalıştım. Videoya çektim filan. O sırada etrafta bulunanlar tabii geldiler. Hemen işte yardımcı olmaya çalıştılar güya. Ama yani sana şey diyor. Abi senin arabanda bir şey yok. Sen gidebilirsin falan diyor bazısı mesela. Ee, Dedim nasıl bir şey yok ya? Bu arabada bir hasar oluştu ve tutanak tutacağız. Polis gelsin, tutanak tutacağız. Ben bunu yetkili servisime götüreceğim. Orada yaptıracağım. Sen de bunu karşılayacaksın falan dedim, tamam mı? Ondan sonra e, karşı taraf şimdi alkol olduğu için polisin gelmesini falan istemedi. Ben işte benim bir kaportacım var, oraya götürelim abi, orada yaptıralım. Senin bütün masraflarını karşılayacağım falan filan demeye başladı. Ben kabul etmedim. Kesinlikle yetkili serviste yaptırılmak istediğimi söyledim. Ve öyle de yaptırdım zaten. Bu arada ben kendi sigortacımı aradım. Dedim böyle böyle bir durum başıma geldi. Ne yapmam lazım? Hangi evraklar lazım olur falan filan diye. O da dedi işte söyledi bana. Karşı tarafın trafik sigortasını, ehliyetini, olay yeriyle ilgili resimleri falan güzelce yap dedi. Bir de tutanağın resmini çekin. Sen de kalsın abi, telefonla resmini çek kalsın sende dedi. Onları da yaptık. Bu arada işte hazır bir matbu var, biliyorsunuz böyle trafik kazası başınıza geldiğinde doldurmanız gereken bir matbu var, evrak var. Onu doldurduk. Ben kendimle ilgili olan kısmını, karşı taraf kendisiyle ilgili olan kısmı doldurdum. Altına işte olayın gerçekleştiği anın resmini basit şekillerle böyle anlatmaya çalıştık. Daha sonra işte gerekli evrakların filan resimlerini filan çektim. Ve gerekli evrakları doldurduktan sonra da benim arabamda yürüründe hani herhangi bir sıkıntı yoktu. Tampon yani yerinden çıkmamıştı. Herhangi bir yere sürtmüyordu. O yüzden arabamla ben devam ettim. Evime geçtim. Ama karşı tarafın arabası tabii çekici gelmesi gerekiyordu. Alıp onu götürmeleri falan gerekiyordu. E, Tamiratına başlandı. Gerekli işlemler yapıldı. Tamponu değişti. E, Tampon içerisindeki darbe önleyici demir var bir tane. O değişti. E, Ve işte birkaç işte sensörlerden bir tanesi değişti falan. Neyse 10 bin liralık bir fatura çıkarttılar. Yetkili servis olduğu için. Yani dışarıda yapmaya kalksam büyük ihtimalle daha da uygun, çok daha uyguna yaptırabilirdin. Ama ben her zaman bu tür şeylerde yetkili servise giderim. Orijinaliyle değiştirmeye taraftarıyım. Zaten niye ben kasko yaptırıyorum, niye o kadar para ödüyorum o zaman? Her zaman orijinalini yaptırmayı isterim yani. Ve gittim yaptırdım. Belki fatura biraz fazla oldu ama önemli değil. Sonuçta ben değil. Benim içim rahat etsin. Önemli olan, benim için önemli olan odur. Yani arabam değer kaybetmiş ya da kaybetmemiş. Sonuçta ben kendim nasıl rahat edeceksem bu şekilde bilmek isterim. Sonuçta ben alım satım yapan biri değilim. Galerici falan da değilim.
Daha sonra işte sigortacım sağ olsun beni yönlendirdi. Dedi ki abi araç değer kaybı için başvuralım. Tamam dedim başvuralım. E, Bir avukat arkadaşla yönlendirdi beni. Onunla görüştüm. Tamam dedi. Bana bir vekalet gönderirsiniz. Noterden bir vekalet gönderin. Ben sizin işlemlerinizi takip ederim dedi. Belli bir anlaşmanıza bağlı olarak belli bir tabii alacağınız ücretten şey alıyorlar. Kendilerine bir ücretini alıyor avukat arkadaş. Ben gittim noterden bir vekaletname hazırlattım. Onun ücretini ben ödedim. Onun dışında herhangi bir ücret ödemedim. Sadece noter ücreti ödedim yani. Vekaletname ücreti ödedim. Avukatım işte ondan sonraki işlemlerde sigortacımla birlikte oradan gerekli evrakları isteyerek başvurumu karşı tarafın sigortasına başvuru yaptı ve bu işlemleri takip etti. Ne yaptı? Ekspertiz şirketine başvurdu. Dedi ki işte benim müvekkilim böyle bir kazaya karışmış. Aracında şöyle bir onarım tamirat yapılmış. Aracına ne kadarlık bir değer kaybı oluşmuştur diye eksper şirketine başvurdu. Eksper şirketi bir haftalık bir süre içerisinde bir geri dönüş yaptı ve bir rapor hazırlamıştı. O raporda da 5000 TL'lik bir değer kaybının oluştuğu belirtilmiş. Bana da söyledi. Tamam dedim artık yani 5000 hani 10.000 liralık faturamız var ama 5.000 liralık bir şey. Çünkü hani plastik aksam olduğu için o fazla etkili olmuyor. Onun belli bir katsayılar var. Hesaplama katsayılar var arkadaşlar. Onun detaylarını şimdi tam da ben de bilmiyorum. O yüzden fazla detaylarına girmeyeceğim. 5.000 liralık bir fatura çıkarttılar. 5.000 liralık bu değer kaybı için de karşı tarafın sigortasına başvurduk. 15 gün geçti ama herhangi bir cevap gelmedi karşı tarafın trafik sigortasından. Bunun üzerine avukatım bir üst mevki yani uyuşmazlık tahkim kurulu diye bir birim var arkadaşlar. Oraya başvuracağımı söyledi ve oraya başvurdum. Oraya başvurduktan 3 gün sonra da aslında normalde bu süreç 2-3 ay sürebilirmiş. Tahkim kuruluna eğer gittiyse 2-3 ay sürebilir demişti avukat ama nedense 3 gün sonra hemen karşı tarafın sigortası dönüş yaptı ve kendileri de suçlu, hani %100 kusurlu oldukları için bu ödemeyi yapacaklarını söylemişler ve avukat benden IBAN numaramı istedi, paramı gönderdi, kendi parasını aldı, benim paramı gönderdi ve ücretimizi almış olduk arkadaşlar. Siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer başvurunuzu yapın ve ücretinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Plastik aksammış, yok işte farmış, işte ne bileyim jantmış, bunlara para verilmezmiş gibi söylemlere katılmayın, aldanmayın. Başvurunuzu yapın. Kendinize güvenebiliyorsanız kendiniz de takip edebilirsiniz. Yani bu tür işlemleri de ben becerebilirim, ben yapabilirim, avukata herhangi bir ücret ödememe gerek yok gibi düşünüyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ama benim vaktim yoktu o kadar, onlarla uğraşamam diye avukat arkadaşla aracılığıyla hallettim bu işleri. Siz yani avukat olmadan da yapabilirsiniz. Basit şeylermiş yani. Çok zor durumlar değil. Karşı tarafın sigortası bunları karşılıyor arkadaşlar. Bu arada sizin kaskonuz değil arkadaşlar. Karşı tarafın sigortası yapıyor bu tür şeyleri. Ödemeleri ve takibatları. Yani sen kendi kaskona başvurmuyorsun ben bu parayı alacağım diye. Karşı tarafın sigortasına başvuruyorsun. Onu demek istedim. Neler gerekiyor? Bir kere sen %100 haklıysan zaten sıkıntı yok. %100 o oranda karşı taraftan araç değer kaybını başvuru yapıp alabilirsin. Ama oldu ya bir trafik kazasına karıştın. %50 sen suçlusun, %50 o suçlu. Bu şekilde bir tutanak tutuldu. O zaman %50 oranında araç değer kaybına başvurabiliyorsun. Ya da %50'den daha fazlaki haklılık oranlarında ona göre başvurunu yapabiliyorsun. Kendiniz başvuracaksınız diyelim. Ne yapacaksınız? Bir kere bir dilekçe yazıyorsunuz. Karşı tarafın sigortasına bir dilekçe yazıyorsun. Burada işte bu dilekçenin üzerine bankanı ve IBAN numaranı da belirterek yazıyorsun. Daha sonra sıkıntıya düşmemek için. Daha sonra kaza tespit tutanağı, hani o gün kaza anında tuttuğun o tutanağı ekliyorsun. Karşı tarafın ehliyetini, ruhsatını, sigorta poliçesini, işte olay yerinin anındaki fotoğrafları falan ekliyorsun. Kendi aracının kilometresinin bir resmini çekiyorsun, fotoğrafını çekiyorsun ve
sen arabanı tamir ettirdiğin bir fatura aldın ya serviste ya da tamir ettirdiğin yerden. O faturayı da bu başvuruna ekliyorsun ve karşı tarafın sigortasına başvuru yapıyorsun. Kargo yoluyla da olabilir, e-mail yoluyla da olabilir. Ve onlar size dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Ama bu tür şeylere başvurunuzu yaptıktan sonra tabii gerekli takibatı yani güzelce takip etmeniz lazım. Onların ne zaman dönüş yaptığına, işte evrakta bir eksiklik var mı yok mu, bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. İşte ben bunlarla uğraşmak istemediğim için avukatlar aracılığıyla başvurumu yaptım ama siz böyle bu konuda ben yetenekliyim, daha önce de bu tür şeylere başvurdum, aldım falan gibi böyle düşünüyorsanız kendiniz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu yapabiliyorsun. Tek taraflı olmayacak. Yani sen gittin diyelim bir duvara çarptın. O zaman burada bir şey yapamıyorsun. Araç değer kaybı için başvuramıyorsun. Araban hurda yani 165 bin kilometreden az olacak. Daha fazla olursa yine başvurunu yapamıyorsun. Arabayı 2 yıla kadar geriye dönük başvurabiliyorsun. Satmamış olman gerekiyor galiba. Bunlar için başvuru yapabiliyorsun. Yani bana şöyle demişlerdi. Plastik aksam, lastik, jant, farlar, motor aksamındaki arızalar için herhangi bir ödeme alamazsın demişlerdi arkadaşlar ama alabiliyorsun. İşte ben aldım, gördünüz, anlattım size. Resimleri olayla ilgili, başımdan geçen olayla ilgili resimleri de falan yüklerim. Videonun ayrıntılarına benim avukat arkadaşının telefon numarasını da yazarım. Eğer onunla görüşmek isterseniz, böyle bir durum başınıza geldiyse onu da yazarım. Yani şehriniz önemli değil. Ben Samsun'dayım. Avukatım İstanbul'daydı mesela. Önemli değil. Oradan da takip edebiliyorlar. Biz ne kadar dikkat edersek edelim, ne kadar arabamıza iyi bakarsak bakalım, gelip arkadan vatandaş geliyor, vuruyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hatta ben işte böyle bir şey başıma geldiğinde Kaşkay grubundan işte böyle bir şey başıma geldi. Arkadaşlar ne yapmam lazım diye böyle bir paylaşımda bulunmuştum. Hiç unutmuyorum, bir tane arkadaş yorum yazmış. Yorumda şöyle diyor. Diyor ki işte ben kırmızı ışıkta durduğum zaman kesinlikle işte arkama dikiz aynasından bakarım. Arkadan biri geliyor mu gelmiyor mu? Geliyorsa hemen oradan kaçmak için işte fırsatını bulurum, kollarım diye. Ama yani öyle bir durum yok arkadaşlar. Ben önümde ambulans duruyordu, ben arkasında duruyordum. Gayet de sakin, hiçbir trafik de yoktu. Adam birden geldi ve vurdu. Kaçacak bir yerin yok yani, yapabileceğin hiçbir şey de yoktu. Yani demek istediğim, başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Ne kadar dikkatli olursak olalım. Sigortasını alabiliyoruz. Araç değer kaybı dediği şey nedir? Şimdi ben tamam, arabamı karşı tarafın sigortasından yaptırdım. Orijinal parçalarıyla da yaptırdım. Gayet de güzel oldu. Tamam, sıkıntı yok. Ama ben arabamı yarın öbür gün diyelim satmaya kalksam, kendi emsallerinden o fiyatı isteyemeyeceğim. Yani örnek veriyorum. Aynı kilometredeki, aynı özelliklerdeki araba ilanda 300 bin liraysa ben 300 bin olarak o ilana koyamayacağım. Niye? Çünkü açıklamada diyeceğim ki benim arabamın tamponu değişmiş. Tamponu değişince karşı tarafta bana diyecek ki senin işte tamponu değişmiş, biraz değerin kaybı olmuş. Dolayısıyla ben sana 300 bin lira vermem ama işte 290, 280 veririm gibi böyle benimle pazarlık yapacak. Bu da nedir? Neyi gösterir aslında bize? Aracımın değer kaybettiğini gösterir. İşte bu aradaki o farkı karşı tarafın sigortasından alabilmek için biz başvurduk ve en azından bir kısmını alabildik arkadaşlar. Siz de bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Alabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.